Bu videoda NCT üyesi Taeil'in grubundan çıkarılma sebeplerini ve nasıl açıklandığını, nasıl dedikodular döndüğünü anlatmaya çalışacağım. Bu sefer direkt SM'in kendisi ele verdi. Bu sanırsam Kore'de ilk defa yaşanan bir şey. O yüzden de çok büyük bir olay haline geldi zaten. Yani o zaman Taeil birden fazla kızı mağdur etmiş durumda. O kızın dediğine bakarak. Demek ki böyle bir haber çıkmış arkadaşlar. Ben bunu hiçbir yerde görmemiştim. Sadece polisin resmi açıklamasını haber sitelerinde gördüm. Taeil'le alakalı geçmişte yaşanmış bazı şeyler yeniden gün yüzüne çıkıyor. Ortada belli ki çok büyük bir sıkıntı var. Çok çirkin, çok iğrenç, çok korkunç bir suçlama var. O kadar çok kendini melek gösteren şeytana denk geldi ki bu süreçte. Ben idolüme çok güveniyorum. O kesinlikle kusursuz. Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Fandan önce siz bir kadınsınız, genç bir kızsınız. Merhaba arkadaşlar, Uzağında Olsun'a hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Keşke bugünkü anlatacağım videonun konusu da yine böyle öncekiler gibi bıcır bıcır, eğlenceli, keyifli, böyle şakalaşarak, gülerek falan anlatacağım bir konu olsaydı ama ne yazık ki değil. Çok can sıkıcı bir konuyla, çok can sıkıcı bir haberle geldim bugün size bu bölümde. Son zamanlarda, daha doğrusu birkaç gün öncesinde Kore'de yayıldı bu haber ve onunla birlikte tüm dünyada en çok konuşulan haberler arasına girdi. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün size bu videoda NCT üyesi Taeil'in grubundan çıkarılma sebeplerini ve nasıl açıklandığını, ne açıklamalar yapıldığını, nasıl dedikodular döndüğünü anlatmaya çalışacağım. Baştan söyleyeyim, olay daha çok taze olduğu için ve hakkında çok fazla haber yapılmadığı için elimizde çok bir bilgi yok, ama ben yine de yapılan resmi açıklamaları, Twitter'da dönen, sosyal medyada dönen dedikoduları, açıklamaları, yazılan yazıları size derleyip toplayıp anlatmaya çalışacağım. Haydi hemen başlayalım. İlk olarak Taeil kimdir, size bir ondan bahsedeceğim. Çok kısa, 2016 yılında NCT'nin NCT U biriminin bir üyesi olarak çıkış yaptı ve alt grubu NCT 127'nin bir üyesi olarak aktif bir şekilde şarkıcılık hayatına başlamış oldu. Olağanüstü şarkı söyleme yeteneği nedeniyle grubun ana vokalisti olarak önemli bir rol oynamış. Aslında öyle çok fazla göz önünde olmayan bir üye olsa da şarkıcılık yetenekleri sayesinde belirli bir kitlenin hayranlığını kazanmış bir isimdi Taeil. Fakat 28 Ağustos'ta NCT'nin şirketi olan SM Entertainment fanları şok edecek bir açıklama yayınladı. Hemen bu açıklamanın ne olduğunu söyleyeceğim size. Taeil'in cinsel bir suçla ilgili bir ceza davasına karıştığını yakın bir zamanda doğruladık. Bu konuyla ilgili gerçekleri doğruladıktan ve durumun ciddiyetini anladıktan sonra Taeil'in artık grupla faaliyetlerine devam edemeyeceğini tespit ettik ve kendisiyle yaptığımız görüşmelerin ardından gruptan çıkarmaya karar verdik. Şu anda Taeil polis soruşturmasında samimi bir şekilde işbirliği yapıyor ve soruşturmanın seyrine göre daha fazla açıklama yapacağız. Sebep olduğumuz endişe ve sıkıntıdan dolayı özür dileriz şeklinde bir açıklama yayınladı. Fakat bu pek SM'lik bir hareket değil. Fanlar bunu çok iyi biliyorlar. SM genel olarak idolünün, şarkıcısının suç işlemiş dahi olsa arkasında duran ve onu korumaya çalışan bir şirket olduğu için, daha doğrusu onu hemen grubundan veyahut hemen şirketten çıkarmayan bir şirket olduğu için insanlar birden Taeil'in bu şekilde çıkarılmış olmasına şok geçirdiler. Ve dediler ki demek ki Taeil'in suçu o kadar büyük bir suç ki ve o kadar hani artık koruyamayacakları bir durumdaki, uğraşmak yerine direkt onu gruptan çıkarmayı tercih ettiler gibi yorumlara sebep oldu bu durum. Şimdi bundan sonraki süreçte çıkan resmi açıklamalar, şunlar bunlar, hepsini size yine anlatacağım ama öncesinde bence Twitter'da sağda solda çıkan iddialardan bahsetmem gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Birden gruptan çıkarıldı bu adam. Başta da söylediğimiz gibi. Hiçbir açıklama yapılmadı doğru düzgün. Sadece bildiğimiz şey cinsel bir suça bulaşmış oldu. Detay yok. Kime yaptı, nasıl bir şey yaşandı, içeriğinde neler oldu, ne suç işledi ki bu adam tam olarak direkt gruptan çıkarıldı. Çünkü genelde biliyorsunuz klasiktir. Öncelikle mağdur olan kişi ortaya çıkar. Der ki şu kişi bana şöyle şöyle bir şey yaptı der. O mevzu olur, büyür, Kore'de büyük bir olay haline gelir. Sonra şirket der ki bunu biz araştırmaya başladık falan ve araştırmaya başladıkları süreçte de doğru düzgün hemen o kişiyi göndermezler gruptan veya şirketten. Uzun bir süre bunu süründürüyor olmaları lazımdı ama bu sefer direkt SM'in
kendisi ele verdi. Yani ele vermek dediğim Esem direkt daha ortada hiçbir şey yokken çıkıp dedi ki biz şarkıcımızın böyle böyle bir sorun olduğunu öğrendik ve onu gruptan çıkardık. Bu sanırsam Kore'de ilk defa yaşanan bir şey. O yüzden de çok büyük bir olay haline geldi zaten. Magazine şuna buna düşmeden önce direkt şirketin böyle bir açıklama yapması bildiğim kadarıyla ilk defa yaşanıyor. Şimdi ben Twitter'da dönen iddialardan size bahsedeceğim. Bunların bir kısmını Türk kullanıcılar yayınladı, bir kısmını yabancılar yayınladı. Zaten muhtemelen Türkler de yabancılardan çevirip paylaştılar bunları. Oradaki dönen haberlere göre, iddialara göre Taeil'in mevzusu şu. Bundan tam 6 yıl önce 12 yaşında bir çocuğa Taeil tecavüz ediyor. Bakın tekrar ediyorum, Twitter'daki dönen mevzular bunlar. Sonrasında bu mevzunun ortaya çıkmasından çok korktuğu için kızın telefonunu uzaktan bir şekilde hacklemeyi başarıyor. 6 yıl boyunca bu kızı izlemeye başlıyor. Her yaptığını, her hareketini takip etmeye başlıyor. Bir de diyorlar ki kızın hastanede yatan hasta bir annesi var. O annesini de öldürmekle, kendisini de öldürmekle, sevdiklerine, ailesine, akrabalarına zarar vermekle tehdit etti onu diyorlar. Taeil diyor ki tecavüz mevzusunu başkalarına anlatırsan sana da, ailene de, sevdiklerine de, hastanedeki annene de zarar veririm, onları öldürürüm. Diyorlar ki 6 yıl boyunca telefonunu hacklemesi sayesinde bu kızı izlemiş, takip etmiş, incelemiş. Kız 18 yaşına girdiğinde de artık her şeyi bir kenara bırakıp polise gidip bu durumdan şikayetçi olmuş. Twitter'da dönen hikaye bu. Sonrasında bunu nereden bulmuş olabildiklerine dair çok fazla araştırma yaptım ama doğru düzgün çok bir şeyle karşılaşamadım. Sadece bir tane hesap buldum arkadaşlar. Altta görüyorsunuz şu anda onun görselini de. Agnes alt-121430 diye bir Instagram hesabı var. Bu Instagram hesabında Taeil'in suçlu olduğunu, onun sıkıntılı bir adam olduğunu ve işte 6 yıl boyunca kendisini izlediğini, takip ettiğini falan filan anlattığı bir sürü görsel paylaşmış. İşte görsellerin çoğu Korece yazılar, yanlarda da küçük küçük açıklamalar var. Ben o görselleri böyle elimden geldiğince işte Google Translate'le falan çevirmeye çalıştım. 6 yıl boyunca beni tehdit ettiniz. 6 yıl boyunca bana yapmadığını bırakmadın. İşte telefonumu hackledin. Sen sürekli benim telefonumu izliyordun falan. Sürekli bu tür şeyler paylaşmış. Twitter'ı da var bu arada bu kızın. Twitter hesabını da söyleyeyim size. Onun da görselini paylaşıyorum. @moonlighttangle0 diye bir hesap. Ama yanlış görmediysem bu Twitter hesabında da yazdığı tweetlerden bir tanesi şöyle. Siz sadece şikayet eden kızın durumunu konuşuyorsunuz ama ben de varım, başka mağdurlar da var gibi bir tweet'i vardı. Bakın tekrar ediyorum, yanlış anlamadıysam o çeviriden. Google Translate çeviriyor çünkü. Yani o zaman Taeil birden fazla kızı mağdur etmiş durumda o kızın dediğine bakarak. Fakat dediğim gibi bu kızın %100 bir kesinliği yok. Yapılmış bir açıklama yok. Kız sadece hem Instagram'dan hem Twitter'dan sürekli konuyla alakalı bir şeyler paylaşmaya devam ediyor. Bundan sebep de insanlar sanırsam bu konuyu bu şekilde Twitter'da konuşmaya devam ediyorlar. Fakat her ne olursa olsun altında yatan sebep, ne yaşanmış olursa olsun sonuçta ortada resmi onaylanmış bir cinsel suç var ve bu yüzden bu adam soruşturma altında. O da yetmedi, grubundan direkt kovulmuş durumda. Şimdi bu haberin ve açıklamaların ardından yaşanan olaylardan size bahsedeceğim. Haliyle büyük bir şok yaşandı demiştim. Arka arkaya da çok hızlı bir şekilde belli başlı şeyler yaşandı, gelişmeler yaşandı Kore'de. Daha önce sanatçılarının çıkan skandallarına karşı gayet hoşgörülü yaklaşan, hoşgörülü davranan Esem bu konuda birçok eleştiri almış zaten. O yüzden dediğim gibi Taeil'in bu kadar sert bir şekilde, net bir şekilde gruptan kovulmuş olması hayranların da ona sırtına dönmesine sebep oldu. Çünkü insanlar dedi ki evet, bu sefer demek ki gerçekten büyük bir problem var ki Esem gibi bir şirket bile korumaya çalışmak yerine direkt grubundan kovmayı tercih etti diyorlar. Taeil'in gruptan çıkarıldığının açıklanmasının ardından hemen onunla alakalı her türlü bilgiyi, her türlü görseli de resmi sitelerden, kaynaklardan kaldırmaya başladı Esem. NCT 127'nin hayran iletişim platformu Weverse'deki profil resmi Taeil'in olmadığı bir görselle, fotoğrafla değiştiriliyor. Resmi NCT 127 Instagram hesabı Taeil'in hesabını takipten çıkarıyor ve bunun ardından NCT 127'nin diğer üyeleri Taeil'i takipten çıkmaya başladılar arka arkaya. Hayran platformu Weverse'deki kapak fotoğrafı da Taeil'i içermeyen bir fotoğrafla değiştirildi. Bunların ardından tabii ki NCT hayranları da Taeil'e cephe almaya başladı. Özellikle uluslararası hayranlar mağdurlara desteklerini ifade etmek için teker teker X'teki, yani Twitter'daki fan hesaplarını kapatmaya başladılar. Gruptan hemen atılmış olması meselenin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Umarım herkes mağdurların yanında olur ve bir cinsel suçluyu destekleyemem gibi mesajlar paylaştılar. Bu arada olan sadece Taeil olmadı. Diğer NCT üyeleri de teker teker gelecekteki yakın bir zamandaki planlanmış olan bireysel aktivite
aktivitelerini iptal etmeye başladılar. Özellikle 26'sında solo çıkışını yapan Jaehyun ertesi gün için planlanan hayran etkinliğini ertelemek durumunda kalmış. Onu ertelemelerinin ardından Jaehyun'un 29 Ağustos'ta J albümü için düzenleyeceği solo imza etkinliğine katılması planlanan hayranlara da bir bildirim gönderilmiş. Bunun da açıklamasını okuyayım hızlıca. Jaehyun birinci albümü için 29 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanan hayran imza etkinliği kaçınılmaz koşullar nedeniyle geçici olarak ertelendi. Yeni bir tarih onaylandığında seçilen katılımcıları tek tek bilgilendireceğiz. Anlayışınızı içtenlikle rica ediyoruz demişler. Yine buna benzer bir şekilde NCT üyeleri Mark ve Haechan'ın yaklaşan programı da Taeil'in cinsel suç skandalının ardından ertelendi. Mark ve Haechan'la NCT Dreamscape görüntülü görüşme etkinliğinin başlangıçta geçtiğimiz cuma saat 22.00'da olması planlanmışken öngörülemeyen sebepler nedeniyle geçici olarak ertelendiğini bildirmekten üzüntü duyuyoruz diye bir açıklama yayınlamışlar. Tabii ki de bunun sebebinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Yani işin özü sadece Taeil değil, bütün üyeler bu konudan etkileniyorlar. Çünkü biliyorlar ki böyle bir etkinlik olursa bu insanları medyanın insanların önüne attıklarında diğer üyelerden bahsediyorum. %100 Taeil'in konusu geçecek. %100 Taeil ile ilgili sorular o kişilere sorulacak. Buna da engel olamayacakları için direkt etkinlikleri ertelemeyi ve olayların biraz soğumasını tercih ettiler muhtemelen. Bu süreçte şöyle bir şey yaşandı. Polis konuyla alakalı birkaç küçük açıklama yayınladı. Daha doğrusu polisi darlamışlar hemen gazeteciler. Polis de sadece şöyle bir bilgi verdi ilk olarak. Dediler ki evet Taeil'in böyle bir suça karışmış olduğu doğru ve biz şu anda bunu araştırıyoruz, soruşturuyoruz. Bir bilgi, bir detay şu an için veremiyoruz dediler. Sadece artı olarak şöyle bir bilgi vermişler. Demişler ki Taeil'in yaşı küçük bir hemcinsine karşı bir cinsel suç işlemiş olma dedikodusu doğru değil. Demek ki böyle bir haber çıkmış arkadaşlar. Ben bunu hiçbir yerde görmemiştim. Sadece polisin resmi açıklamasını haber sitelerinde gördüm. Demek ki birileri demiş ki Taeil yaşı küçük olan, hatta daha reşit bile olmayan hemcinsine karşı bir cinsel suç işledi gibi bir şey çıkmış. Polis de demiş ki hayır böyle bir konu yok. Böyle bir durum yok. Hemcinsiyle alakalı böyle bir durum yok diye açıklama yapmış. Fakat tabii ki yine de ne olduğunu söylemekten kaçınmışlar. Muhtemelen de SM'in ricası üzerine bilinçli bir şekilde bunu saklıyorlar diye düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Sonra Taeil'in davasının ortaya çıkması başlama tarihi olarak Haziran ayı olduğu ortaya çıkıyor. Yani ilk olarak mağdur Taeil'i Haziran ayında şikayet ediyor ve sonuçlanması, daha doğrusu Taeil'in de olaya dahil edilmesi Ağustos'un ortalarını buluyor. Bu da haliyle insanlar Haziran ayında bunun başlamış olduğunu öğrendiklerinde önce SM'i suçladılar. Dediler ki eyvah eyvah 2 aydır bu durumdan haberdarlardı. Daha yeni açıklama ihtiyacı duydular diye. Bu şu demek oluyor anladığım kadarıyla. Bu suçlama ortaya çıktıktan sonra bile Taeil grupla birlikte aktivitelerine devam etti. Fakat sonrasında kurumun açıklamasına göre polis suç duyurusunu Haziran ayında alıyor fakat sessiz sedasız bu araştırmayı, soruşturmayı sürdürüyor. Sonrasında da artık belli ki bazı şeyler netleştikten sonra da Ağustos ayının ortasında artık SM'i de bilgilendirmeye karar veriyorlar. SM çok büyük bir olay haline gelince bununla alakalı bir iki küçük şey daha açıklamaya devam etti. Bir medya kuruluşuna açıklama yapıyor. Şirketin Taeil'in cinsel suç skandalını ilk olarak Ağustos ayının ortasında duyduklarını ve bu nedenle de Taeil'i hızlı bir şekilde hemen gruptan çıkarmaya karar verdiklerini söylüyor. Şöyle yorumlar yapmışlar bununla alakalı. SM Entertainment bilseydi tanıtım yapamazdı ve sağlık durumu veya benzeri bir bahane kullanırlardı. Bilmedikleri için tanıtım yapmasına izin verdiler demiş. Eğer gerçekten isterseniz polis tarafından soruşturulmanızın ve bunu gizli tutmanızın mümkün olduğunu düşünüyorum. Daha önce birini dava ettim ve yaklaşık 2-3 ay sonra avukatları deli gibi benimle iletişime geçene kadar hiçbir şey duymadım. Sanırım dava edileceğinden haberi yoktu demiş. Bunlar netizen yorumları bu arada. Vay canına, bu birçok düzeyde eşi benzeri görülmemiş bir şey. Bu herkesi kandırdı ve grupla tanıtım yapmaya devam ettiği anlamına mı geliyor? SM'in onunla bağlarını koparmak için elinden geleni yaptığını görmek güzel bir görüntü. SM de ihanete uğradı. NCT 127 hayranları son hayran buluşmasına katılmış olsalar bilirlerdi. O tuhaf biri değildi ve tüm üyelerle eğleniyordu. Hatta 2 saatlik buluşmayı 4 saate çıkardılar. O zamanlar üyelerin bilmediğine eminim demiş. Yani burada bu haberde insanlar SM'in de masum olduğunu, konudan haberdar olmadığını, aslında tek sıkıntılı olan kişinin Taeil olduğunu ve herkesten bu durumu gizlediğini söylemişler. Fakat dediğim gibi Taeil'in de zaten şikayet edildiğinden haberi yokmuş. Sonra arka arkaya çıkan bütün bu skandalların ardından Taeil ile alakalı geçmişte yaşanmış bazı şeyler yeniden gün yüzüne çıkıyor. Öncelikle konudan bir bahsedeceğim, ne olduğundan. 15 Ağustos 2023 tarihinde Taeil bir motosiklet kazası geçirdi diye bir haber çıkıyor ortaya. SM tarafından yapılan açıklamaya göre kaza sonucu Taeil'in uyluk kemiğinde bir kırık oluşmuş ve acil ameliyata girmiş. Bu
Bu yaralanma nedeniyle Tail NCT'nin tanıtımları da dahil olmak üzere tüm planlanmış etkinliklerden süresiz olarak ara vererek iyileşmeye odaklandı diye bir haber çıkmış. Bakın dediğim gibi bundan bir yıl öncesi 15 Ağustos 2023. Yine Twitter'da çıkan bir haber, bir dedikodu var. Orada da diyorlar ki bu araba kazasında yaralandığını söyledikleri mevzu aslında öyle değilmiş. Mağdurun yani Tail'in taciz ettiği, tecavüz ettiği kızın dedesi aslında Tail'i vurdu diyorlar. Onu yaraladı. O yüzden de böyle bir yalan uydurdular. Ondan sebep de bu şekilde ara vermek durumunda kaldı diyorlar ama eğer bunun dediği gibiyse konu, Sem'in de bu işi bir yıl öncesinden biliyor olması gerekiyor. Ya da belki de çocuk mu öyle söyledi bilemiyorum ama Twitter'da gördüğüm bir dedikodu böyleydi. Böyle bir mevzuda dönüyor diye söyledim ben de. Tabii kazayla alakalı tek mevzu o değil. Aynı zamanda Tail'in kazadan dolayı ara verdiği dönemlerde sık sık gece kulüplerine gittiğine dair birçok tweet çıkmış ortaya. 30 Mart 2024'te bir X kullanıcısı bir gece kulübünde bir idol gördüğüne dair bir fotoğraf yayınlıyor ve o fotoğraftaki kişinin de NCT üyesi Tail olduğunu söylüyor. Aynı zamanda o görsele de Tail'in Instagram hesabına etiketliyor. Bunun haricinde o kişinin Tail olduğuna dair net herhangi bir bilgi yok ortada. İddialar Tail'in aylarca süren motosiklet kazası nedeniyle ara verdiği sırada ortaya çıkıyor. Açıkçası bu kulüplere gitme mevzusunu çok anlamadım ama anladığım şey şu, sadece onu söyleyeceğim. Yaralandığı için ara verdiği dönemde sıklıkla gece kulüplerine gidiyormuş ve bununla alakalı da haberler çıkmış. Hatta bir tanesinde de bir şarkıda birlikte çalıştığı bir şarkıcının doğum günü partisine katıldığı bildirilmiş. Bu partide bir kulüpte gerçekleşmiş zaten. İşte buna da gittiği söylenmiş. O parti görseli de ortaya çıkınca, yani Tail'in öyle bir partiye katıldığı ortaya çıkınca da hayranlar çok sinirleniyor. Çünkü NCT o süreçte aktivitelerini sürdürmeye çalışıyormuş. Tail bir anda ara vermek durumunda kalınca her şey yeniden düzenlenmiş falan filandır. Klasiktir ya bu hani. Yani NCT'nin zor durumda kaldığını ama ona rağmen Tail'in umursamaz bir şekilde partilerde boy gösterdiğini, parti gezdiğini söyleyerek ona aslında tepki göstermişler zaten o dönemde. Konuyla alakalı birkaç tweet şöyle: hayranlarını domuzlardan ve aptallardan başka bir şey olarak görmüyormuşsun gibi görünüyor. Kritik bir zamanda bacağını yaraladın ve üyelere sorun çıkardın ama sonra kulüplerde eğlenmekle meşguldün. Seni destekleyen ve The Unity'de daha iyi olmanı söyleyen üyelere ve hayranlara bakarken ne düşünüyordun? Eğer beynin varsa nasıl böyle davranabildin? Bir diğer yorum şöyle: yani görünüşe göre bacağı sakatken kulüplere gitmiş. Üyeler comeback için gerçekten çok çalışmışlar. Üçüncü ve bence en önemli yorum da şöyle: arkadaşım bana bu kış onu bir kulüpte gördüğünü, çok içtiğini ve bir kızı rahatsız ettiğini söyledi. Sanırım bir kulüpte bir kızı rahatsız etmesi ilk seferi değildi. Zaten bu adamla ilgili kısacası sık sık böyle şeyler çıkıyormuş ortaya. Bunca yaşanan şeyin ardından Tail'in Instagram hesabındaki takipçilerinde de ciddi bir düşüş yaşandı. 6 milyondan 5.1 milyona düşmüştü en son dün baktığımda. Bence hala fazla bu arada. Bu adamın, böyle bir adamın hala 5 milyon takipçisinin olmaması lazım. Teker teker Tail'in her yerden çıkarılma mevzuları devam ediyor. NCT Zone adında yine NCT üyelerini karakter olarak gösteren ve fiziksel ürünler içeren bir oyun uygulaması varmış. Bu uygulamadan da yine Tail ışık hızıyla çok hızlı bir şekilde çıkartılmış ve bunu da duyurmuşlar. Güncelleme paylaşmışlar. Bugün Tail ile ilgili önemli bir duyuru aldık. Sonuç olarak NCT Zone Tail ile ilgili herhangi bir içerik veya güncelleme yayınlamama kararı aldı ve 29 Ağustos'ta yapılması planlanan bakım iptal edildi. Tail ile ilgili tüm mevcut içerikleri silmeden önce NCT Zone'un keyfini çıkaran NCT'lilere herhangi bir zarar vermeyecek şekilde sürecin nasıl en iyi şekilde yürütüleceğini değerlendireceğiz. Sabrınızı rica ederiz diyerek açıklamayı sonlandırmışlar. Yani açıkçası arkadaşlar şimdiye kadarki çıkan haberler bu şekilde. Garip bir şekilde Dispatch'e dahil olmak üzere hiçbir sitede bu konunun ne olduğunu, dediğim gibi yani bu suçlamanın ne olduğunu, bu soruşturmayı kimin başlattığının hiçbir önemi yok. Ama insanlar sebebini merak ediyorlar. Ne olduğunu merak ediyorlar. Ama ve lakin inatla, ısrarla hiçbir site, hiçbir büyük işte haber kaynağı, hiçbir mecra bunu açıklamamakta. O yüzden biz de bilmiyoruz ne olduğunu. Anca sağdan soldan yazılan ufak tefek yazılardan ya da ortaya çıkıp da ben yaşadım bazı şeyleri diyen insanlardan gördüğümüz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla biliyoruz konuları. Zaten size bu videoda da bunları anlatmaya çalıştım. Şu an için bir bilgi olmadığı için ne yazık ki ben de size bu kadar bilgi verebiliyorum. Zaten olay daha çok taze, bildiğiniz üzere. 2-3 gün geçmiş daha üzerinden. Ama bundan sonraki süreçte bu konu çok konuşulur gibime geliyor eğer Esen bir şeylerin üzerini kapatmazsa. Çünkü normalden çok daha az konuşuluyor. Bu kadar büyük konuları bu kadar kısa, bu kadar basit geçiştirilecek haberlerle bırakmazlardı normalde. Ama bence Esen birazcık el atmış gibi duruma. Bu benim tahminim, tekrar söylüyorum. Ama ve lakin ortada belli ki çok büyük bir sıkıntı var. Çok çirkin, çok iğrenç, çok korkunç bir suçlama var. Ne olduğunu da öğrenirsek, bununla alakalı
alakalı da yine haberler, açıklamalar yapılırsa ve resmileşmiş şeyler olursa tabii ki ben de size yeni bir video çekerim inşallah konuyla alakalı. Henüz çok yeniydi ama ona rağmen çok fazla istek olduğu için de ben yine de bunu anlatmak, videosunu yapmak istedim. Şu sıralar Kore'de enteresan şeyler oluyor. Orası kesin. Netehrum diye bir olay vardı. Bundan birkaç yıl önce hatırlarsınız belki. Ben de bunun videosunu yapmıştım zaten. Kanalda mevcut. Muhtemelen sağa sola bir yere de koyuyor olurum şu anda onun linkini. O olayın da yaşandığı çok geniş kapsamlı bir cinsel suç olayı vardı. Telegram'da yaşanmıştı bu mevzular ve bayağı 250 bin kişi gibi bir insanın dahil olduğu çok geniş kapsamlı bir suçtu bu. Ve hep kadınların mağdur edildiği, kadınların çeşitli şekillerde iğrenç şeylere maruz bırakıldığı, cinsel suçlara maruz bırakıldığı olaylardı. Ve şu an bunun çok benzeri yine yaşanıyor Kore'de. Bunu aslında bu videoda anlatacaktım ama sonra baktım, dedim ki yok, bunun çok farklı detayları var. O yüzden bunu bir videonun içinde geçiştirmek değil de ayrıca video yapmak daha doğru olur diye düşündüm. Onunla ilgili de yeni ve düzgün bir video hazırlamak için elimden geleni yapacağım. Bunun araştırmasını da başlatacağım inşallah. Çok fazla Twitter'da da bilgi var ama hani onunla yetinmeyip biraz daha kapsamlı bir şeye bakmayı düşünüyorum. Onun haricinde benden istediğiniz bazı şeyler var. Shuga'nın son zamanlarda çıkan şeyleri, artı bir YouTuber kız vardı, onunla alakalı şeyler vardı. Becerebilirsem bunları arka arkaya çekmeyi düşünüyorum inşallah, vakit bulabilirsem, ama yapamazsam da ne olur bilin ki müsait olamamışımdır. Fakat çok can sıkıcı şeyler bunlar. İyi ki de yayıldı bu arada. Sadece Koreliler kendi kendilerine mücadele etmeye çalışıyorlardı. O da hiçbir işe yaramıyordu zaten. Çünkü Kore hükümeti de dahil olmak üzere herkes çok ataerkil olduğu için ve tamamen kadın düşmanı olarak baktıkları için konulara, bu şeylerin en azından dünyaya yayılmış olması birçok şeyi çok daha hızlı ilerletmelerine sebep oldu. Hepsini inşallah başka bir videoda anlatacağım. İğrenç şeyler bunlar. Seyil de dahil olmak üzere. Ne yazık ki çok fazla böyle insan var arkadaşlar sektörde. Burning Sun'la zaten birçoğunun ne kadar sıkıntılı, ne kadar problemli ve ne kadar sapkın zihniyetlere sahip insanlar olduklarını görmüştük. Tail de bunu bayağı bir pekiştirmiş oldu. Çok fazla gördüm işte, ya biz kime güvenmişiz, kime inanmışız, bebek yüzlü şeytan falan filan diye. Hiç alakası yok ya. Yani ben hep bunu elimden geldiğince bütün videolarda dillendirmeye çalışıyorum ama bir kere daha söyleyeceğim. Belki öncekileri izlememişsinizdir. Buna denk gelirsiniz. Arkadaşlar artık gün gibi ortada hiçbirine güvenmememiz gerektiği. Sadece bunu K-pop ünlüleri için, idolleri için söylemiyorum burada. Hepsi için geçerli. Çok böyle kusursuz gördük biz Kore'yi. Özellikle dizilerde de bunu yaptılar. Şarkıcılar çok mükemmeldi. Hepsi çok masum. Hepsi çok bebek. Baktığında hepsinin hayatı çok güzel. Çok yardımseverler. Ay çok minnoşlar, tatlılar falan. Hiç öyle bir şey yok ya. O kadar çok kendini melek gösteren şeytana denk geldik ki bu süreçte. Hiçbirisinin yüzündeki maskeye de çok inanmamak lazım. Bakın, hiç kimse için çıkıp da adının ne olduğunun hiçbir önemi yok. Grubunun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ben idolüme çok güveniyorum. O kesinlikle kusursuz. O kesinlikle masum. İyi ki ben bu grubu sevmiyormuşum da şunu seviyormuşuma falan gitmesin konu. Biliyoruz ki her grubun altından bir şey çıkıyor. Ben sizin yerinizde olsam, hani ben artık K-pop'la ilgilenmediğim için kendimi çok dahil etmiyorum işin içine, ama ben sizin yerinizde olsam hepsine artık böyle bir şüpheyle yaklaşırdım. Oyuncular olarak ben mesela artık hepsine öyle yaklaşıyorum. Çok korkunç yorumlarda gördüm bu arada. Hala bu tacizci, bu tecavüzcü adamı koruyan, şunu gördüm ya ben. Ne var ki bunda? Hani o da bir erkek, böyle ihtiyaçları var gibi bir yorum gördüm. Bakın, kafayı yiyeceğim. Yani hani insanın şu kafası, beyni almıyor. Algılayamıyorum. Bir erkeğin içgüdülerinin gayet doğal olduğunu, öyle bir şey yapmasının gayet doğal olduğunu kabul ediyor. Karşıdaki kişinin ne yaşadığı, ona ne yaşattığı umrunda bile değil. Niye? Çünkü bunu yapan kişi onun sevdiği idol. Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Fandan önce siz bir kadınsınız, genç bir kızsınız. Bakın, bu dünya kadınlar için çok zor. Her ülkede başınıza her şey gelebilir. Yani bu sadece Güney Kore odaklı konuştuğumu düşünmeyin. Ama lütfen aynı şey idoller için de geçerli. Çok fazla gördük arkadaşlar. Bu kadar örneğin üzerine de hala daha savunuyor olamazsınız bu insanları yani. Umuyorum tekrarı yaşanmaz. Umuyorum yeniden biz böyle bir olayı anlatmak durumunda kalmayız. Yeniden böyle bir olayı duyurmak durumunda kalmayız diyeceğim ama daha zaten bir tanesi bitmeden yenisi başlıyor. İşte NTHRUM'un daha tam olarak mevzusu çözülememişken, suçluları daha tam olarak çözülememişken, çözülse de açıklanmamışken yepyeni bir mevzu çıktı ortaya. Burning Sun gibi bir skandal mahvetmişken zaten K-pop'u, şu an bu Taeil'in mevzusu da ortalığı ayağa kaldırdı. Tekrar ediyorum, siz fandan önce kimliğinizin farkına varın lütfen ve başınıza geldiğinde kahrolacağınız şeyleri lütfen hemcinslerinizle reva görmeyin. Görsellere, kimliklere değil de yaptıkları eylemlere bakın insanların. Ona göre birilerini sevmeye
desteklemeye, savunmaya devam edin. Bu şekilde de bu konuyu burada bitirmiş olayım. Zaten diğer konuyu da başka bir videoda anlatıyor olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar edeyim, bu konuyla alakalı çıkan haberler sadece bunlardı. Dedikoduları da anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Yeni haberler çıktığında yine sizlere bu tarz bir video çekiyor olacağım inşallah. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğeni tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.